Amerika F-15 pilotunu kurtarma operasyonunu nasıl gerçekleştirdi? CIA'nin pilotları bulmak için kullandığı teknoloji neydi? Ve en önemlisi, Amerika gerçekten pilotları kurtarmak için mi operasyon gerçekleştirdi, yoksa uranyumu ele geçirmek mi istedi? İşte tüm bu soruların peşinden gidiyoruz. Envanter serimizin bu bölümünde Amerika'nın pilot kurtarma operasyonuna yakından bakıyoruz. Ayrıca sizlere bu soruların cevaplarını vermek ve daha iyi anlatmak için modelleme tekniğini kullandık. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. GZT ailesi olarak 3 milyon abone hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Sizler de böyle merak edilen soruların cevaplarını öğrenmek ve anlamayı kolaylaştırmak için hazırlanan modelleme çalışmalarını takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Her şey 3 Nisan 2026 gecesi saat 2.15'te başladı. 2 F-15E Strike Eagle düşük irtifada İran-Irak sınırını geçti. Hedefleri derinlere gömülü bir komuta sığınağıydı. İran'ın uzun menzilli Bavar 373 füze hava savunmasından saklanmak için arazi takip radarlarını kullanarak dar vadilerde uçuyorlardı. İşte o anda aşağıdaki geçitte pusuya yatmış yüksek hareket kabiliyetine sahip bir karadan havaya füze sistemi uçağa kilitlendi. 2 füze ateşlendi. Pilot işaret fişekleri atıp yüksek G manevraları yaparak ilk füzeyi atlatsa da ikinci füze yakınlarda patlayarak bir arızaya yol açtı. F-15 savaş uçağı düştü. Ancak pilot ve silah subayı uçaktan atlamayı başardı. Amerika hemen pilotun yerini tespit etti. Ancak silah subayı kendisine gelen İran güçlerinden kaçmak için bulunduğu yerden uzaklaştı, dağların yamaçlarına saklandı. Oradan Amerikan güçlerine yerinin sinyalini gönderdi. Sinyalin yerini tespit eden Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığı F-15'in silah subayını kurtarmak için düğmeye bastı. Silah subayını arama çalışmaları başlarken bölgedeki İran hızlı reaksiyon güçleri kaza alanına doğru ilerlemeye başlamıştı. Saat 2.45'i gösterirken kaza alanının sınırına yakın olan A-10 Thunderbolt 2 uçakları kurtarma eskortu görevi için acilen bölgeye yönlendirildi. Aşağıda İranlı milisler düşen silah subayına yaklaşırken A-10 uçağı o efsanevi 30 milimetrelik Avenger topuyla alçak irtifadan tarama ateşiyle düşman konvoyunu anında etkisiz hale getirdi. Ancak tam bu sırada uçağın manevrasının gürültüsü ve izli mermileri uçağın yerini belli etti. İranlı bir asker omzundaki füzeyi ateşledi. Bu Rus Manpads'lerin kopyası olan Çin yapımı kızılötesi güdümlü füzeydi. Füze uçağın sağ turbofan motorunu bularak onu paramparça etti. Normal bir uçak o anda havada infilak ederdi. Ancak A-10'un efsanevi titanyum zırhı uçağı havada tuttu. Pilot ağır hasarlı uçağı dağlardan uzağa Basra körfezine doğru yönlendirip atlamayı başardı. Ancak sahadaki kriz giderek büyüyordu. Amerika hem F-15 savaş uçağını kaybetmiş hem A-10 düşürülmüştü. Yaralı silah subayı 7000 metrelik bir sırta tırmanmış ve acil durum sinyalini göndermeye devam ediyordu. Pilot telsizde sürekli iletişim kuramazdı. Çünkü İran devrim muhafızları aktif olarak onun frekansını arıyordu. Standart ısı kameraları veya uydular hedef dağın ve kayaların derinliklerinde olduğu için tamamen işe yaramadı. İşte tam bu noktada Amerika, CIA'nin bugüne kadarki en güçlü gözetleme silahı olarak kabul edilen yeni bir teknolojiyi sahaya sürdü. Adı Ghost Murmur, yani hayalet fısıltısı. Lockheed Martin'in gizli Skunk Works bölümü tarafından geliştirildi. Uzun menzilli bir kuantum manyetometrisi sistemidir. Sistemin görevi dost ya da düşman tek bir kişinin kalp atışını takip etmek ve ona kilitlenmek. Peki bu akıl almaz teknoloji nasıl çalışıyordu? Sistem insan vücudunun temel fiziğine dayanır. Kalbiniz her attığında bir elektromanyetik alan oluşturur. İşte sistem bu kalp atışlarınızı tespit ediyor. Sistemin çekirdeği metrogen boşluk merkezleri olarak bilinen sentetik elmasların içindeki mikroskobik özel tasarlanmış kusurlara dayanır. Kuantum seviyesinde bu kusurlar manyetik alanlardaki en küçük dalgalanmalara karşı bile aşırı derecede hassastır. Bir Black Hawk veya HC-130J uçağına monte edildiğinde bu sensörler manzaranın üzerine devasa, görünmez bir ağ atarak insan kalbinin elektromanyetik ayak izini kilometrelerce öteden kaydeder. Ayrıca sistemde bir de yapay zeka var. Arka plan gürültüsünü filtreleyerek sadece hedef kişinin kalp atışına yapay zeka sayesinde odaklanır. Bu yüzden Ghost Murmur pasiftir.
sinyal yaymaz. Subayın telsiz kullanmasına gerek yoktu. Kalbi attığı sürece CIA tarafından tespit edilebilirdi. İşte silah subayının tam koordinatları Ghost Murmur'la belirlendikten sonra CIA, İran içinde sahte bir dezenformasyon kampanyası başlatarak İran'ın güçlerinin dikkatini başka yöne çekti. İran birliklerinin dikkati başka yöne çekilirken gece saat 3'te Güney İsfahan semalarında asıl operasyon başladı. İşin en ilginç kısmı burası. Amerika kelimenin tam anlamıyla İran'ın içinde geçici bir ileri operasyon üssü kurdu. Güney İsfahan eyaletindeki Şiraz kentinin kuzeyinde bulunan terk edilmiş bir tarımsal uçak pistini ele geçirdiler. Boş bir İran tarlasını bir Amerikan toplanma alanına dönüştürdüler. Bölgeye 2 adet HC-130J nakliye uçağı ve içinde Amerika'nın özel birliklerini gönderdiler. Delta Force ve Navy SEAL Team 6, ağır silahlandırılmış MH-6 Little Bird ve MH-60 Black Hawk helikopterleriyle İsfahan'ın güneyine ilerledi. Tepelerinde F-35, A-10'lar, Reaper dronları ve elektronik harp uçakları vardı. Özel kuvvetler silah subayının kaldığı yere geldi ve sağ bir şekilde helikoptere bindirdi. Ancak İran güçleri de silah subayının yerini öğrenmiş, oraya doğru ilerliyordu. Bu sırada F-35 ve A-10'lar İran polisi ve devrim muhafızlarının konvoylarını bombaladı. Ancak tahliye planı hiç de kolay ve başarılı olmadı. Amerika'nın HH-60W helikopteri F-15E pilotlarını kurtarmak için İran hava sahasına giren helikopterlerden. Helikopterlerden biri İran polisi ve yerel unsurların küçük silah ateşiyle vuruldu ve duman çıktı. Bazı mürettebat hafif yaralandı ama helikopter güvenli şekilde Irak'a döndü. Özel kuvvetler yaralı silah subayını alıp ele geçirdiği toprak piste getirdi. Ancak onları oradan çıkarması planlanan devasa HC-130J Combat King nakliye uçaklarından ikisi arızalandı ve havalanamadı. Devrim muhafızları konvoyları hızla yaklaşıyordu. Tahliye koridorunun çökmesini engellemek için Amerika, İran birimlerini sürekli olarak bombaladı. Amerika hemen en yakın bölgeden alelacele 3 yeni uçak göndererek tüm personeli tahliye etti. Ancak geride 2 adet nakliye uçağı ve helikopterler kalmıştı. Amerika'ya göre bunlar İran'ın eline geçmemeliydi. Bu yüzden kendi uçaklarını, 2 adet 100 milyon dolarlık HC-130J ve bir Little Bird helikopterini bombalayarak imha etti. İran güçleri enkaza ulaştı. Hatta bazı askerlerinin kimlikleri de ele geçirildi ve paylaşıldı. İran bu olayı zafer olarak kutladı. Ama Amerika tarafında Trump, pilotları getirdikleri için başarılı operasyon saydı. Ancak kurtarma operasyonu bununla sınırlı değil. Hatta söylenenlere göre bu pilot kurtarma operasyonu bir kılıf. Olay aslında uranyum operasyonuydu diyenler de var. Peki bu operasyonun perde arkası ne? İddia edilenler neler? Bu soruların peşinden gidelim. Aslında şimdi bu gerçekten bir kurtarma operasyonu muydu, yoksa işte bazı medya kuruluşlarında dillendirildiği gibi İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek için düzenlenen bir kara harekatı mıydı? O meçhul. Tabii şimdi başarılı olup olmadığını öğrenmek için yani tek güvenebileceğimiz kaynak ABD'li yetkililerden ve ABD Başkanı Trump'tan gelen açıklamalar. Ancak orada çok büyük soru işaretleri var. Çünkü şimdi bir kurtarma operasyonundan bahsediliyor, kurtarılan pilotlardan bahsediliyor ama bu pilotların kim olduğu, nerede kurtarıldıklarına dair çok net bir açıklama yok açıkçası. Şimdi biz daha önceki olaylardan bildiğimiz kadarıyla ABD medyasında böyle bir olay olduğunda en geç birkaç gün içerisinde bu pilotun kimliği, hangi güçte görev yaptığına dair böyle detaylı haberleri görmemiz gerekiyordu ama yaklaşık bu olayın üzerinden 2 haftalık bir süreç geçti ve biz hala daha bu pilotun kimliğini bilmiyoruz. Açıkçası ABD'nin merkez medyasında da bu konuya dayalı haberler neredeyse bıçak gibi kesilmiş durumda. Kimse bu konunun üstünde durmuyor. Normalde bu haber üzerinden, yani bu kurtarılma operasyonu üzerinden bir kahramanlık öyküsünün yazılmasını da beklerdik işte Amerikan medyasında ama hiçbir medya kuruluşunda böyle bir haber çıkmadı. O da aslında gerçekten böyle bir kurtarma operasyonu oldu mu ya da anlatıldığı gibi bir operasyon oldu mu diye böyle kafamızda büyük soru işaretleri oluşmuyor değil. Amerikan yönetiminin Başkan Trump'ın ağzından tüm dünyaya anlattığı bu geride kimseyi bırakmama ve başarılı pilot kurtarma hikayesi, sahadan sızan bilgiler ve istihbarat analistlerinin raporlarıyla tamamen farklı. Hikayenin parçaları birleştirildiğinde bu devasa operasyonun aslında bir pilot kurtarma görevinden çok çuvallamış bir askeri operasyonu örtbas etme çabası olduğu ortaya çıkıyor. En büyük
şüphe kullanılan platformların niteliğiydi. Bir adet yaralı silah sistemleri subayını dağdan almak için neden her biri yaklaşık 90 tam teçhizatlı asker veya devasa kargo paletleri taşıma kapasitesine sahip 2 adet dev HC-130C Combat King nakliye uçağı düşman hattının bu kadar derinine indirilmişti? Olayların şimdi akışına baktığımız zaman enteresan doneler de ortaya çıkıyor. Çünkü bu operasyonun yapılma zamanlaması da enteresan. Tam da işte Pentagon'da 9 tane üst düzey generalin emekliye sevk edildiği, ABD Savunma Bakanı tarafından emekliye sevk edildiği, bunun Trump tarafından onay verildiği, bu emekliye sevk edilen generallerin olası bir bu şekildeki bir uranyumu ele geçirme operasyonuna karşı çıktıkları, işte kara saldırısına karşı çıktıkları için görevinden alındıklarına yönelik iddialar tam da böyle sürerken bir anda böyle bir kurtarma senaryosuyla biz karşı karşıya kaldık. Tabii şimdi ABD medyasında da yazıldı. Çeşitli uzmanlar da işte görüşlerini bildirdiler. Normalde bu şekilde bir operasyonda C-130'ların kullanıldığına bugüne kadar rastlanmamış. Şimdi deniyor ki tek bir helikopterle alınabilecekken, bu pilot yeri de belirlenmişken neden bu işte sizin de belirttiğiniz gibi her bir C-130 neredeyse 90 tane askeri taşıyabiliyor. 2 tane uçaktan bahsedildiğinde 180 askerden bahsedebiliyoruz. Bu askeri doktrinlerde tam bir aşırı güç kullanımıydı. Klasik bir personel kurtarma operasyonu radar izi çok daha düşük, hızlı ve çevik özel operasyon helikopterleriyle gerçekleştirilirdi. Ancak daha da çarpıcı olanı operasyonun coğrafyasıydı. Düşen F-15E'nin enkazı ve HC-130 uçaklarının inmek zorunda kalıp imha edildiği o derme çatma tarımsal pist doğrudan İsfahan ve Natanz nükleer tesislerinin yanı başındaydı. Bu durum basit bir tesadüf olamayacak kadar kritikti. Rusya merkezli RT kanalına konuşan eski CIA analisti Larry Johnson'ın iddiaları ve açık kaynak istihbarat raporları bu olayın ardındaki perdeyi araladı. Amerika'nın asıl amacı düşen pilotu bulmak değildi. F-15E'nin düşmesi ve pilotun aranması hikayesi aslında Natanz veya İsfahan'daki tesislerden zenginleştirilmiş uranyum çalmak, tesislerdeki stratejik materyalleri ele geçirmek veya içeriden devasa bir donanım kaçırmak için planlanan elit bir operasyonun kılıfıydı. Tüm bu şeyleri aldığımız zaman puzzle'ı böyle tamamlarsak bu olayın aslında bir uranyum, İran elindeki uranyum stoklarını ele geçirmek için düzenlenmiş ve fiyaskoyla sonuçlanmış bir operasyon olma olasılığını da bizim için arttırıyor. Çünkü ABD medyasındaki açıklamalara baktığımızda sonrasında 3 tane C-130 geliyor aynı bölgeye ve oradaki askerleri çıkartıyorlar. İşte sosyal medyada bazı görüntüler vardı ABD askerlerinin geri oradan alınırken düşürdükleri kimliklerine dair. Tüm bu çerçeveyi çizdiğimizde karşımızda çok bambaşka bir fotoğraf ve belki de önümüzdeki 5-10 yılda daha rahat okuyabileceğimiz başka bir operasyon fiyaskosuyla mı karşı karşıyayız? Bu fotoğraf mı bize veriliyor? Çünkü sonrasında işte ABD Başkanı'ndan İran'a yönelik çok öfkeli sosyal medya mesajları paylaşıldı. Bu da şimdi siz bir başarılı kurtarma operasyonu yapıyorsunuz. Ardından çok büyük bir öfkeyle işte karşı tarafın mukabelede bulunuyorsunuz. Bu hiç olağan bir durum değil. Normalde işte böyle bir başarılı operasyonun ardından hem kendi gücünüzü ortaya koyarsınız, takdir edersiniz. Hem de o operasyonda katkısı bulunan güçleri teşekkür edersiniz. Biz burada işte o mesela o C-130'larda kimler vardı? Hangi ordu mensupları, ABD ordusunun hangi mensupları, güçleri vardı? Onu bile bilmiyoruz. Şimdi böyle bir sis bulutu ardında tam olarak da ne olduğunu keşfetmek, işte dediğim gibi böyle puzzle'ın parçalarını teker teker toplayarak bir resim elde etmeye çalışıyoruz ki görünen aslında işte o verilen fotoğraflar ABD'nin kendi uçaklarını bombalamak zorunda kalması öyle hiç de tereyağından kıl çeker gibi bir operasyonun yaşanmadığını bize net bir biçimde gösteriyor. 90 asker kapasiteli HC-130C uçakları yaralı bir pilot için değil, ağır nükleer materyalleri ve bu soygunu gerçekleştirecek devasa özel kuvvet birliğini taşımak için oradaydı. Ancak operasyon korkunç bir şekilde başarısız olmuştu. İran devrim muhafızları Amerika'nın bu sızma girişimini fark etmiş ve bölgeye inanılmaz bir hızla takviye birlik yığarak Amerikan unsurlarını o toprak pistte kuşatmıştı. 2 HC-130 uçağı arızalandığı için değil, çıkan yoğun çatışmalarda ağır hasar aldığı veya vurulduğu için havalanamamıştı. Hem ABD senaryosu ya da İran senaryosuna bakacak olursak burada zaten başta iyi bir planlamanın yapılmadığını öngörüyoruz. Şimdi 2 tane siz dev kargo uçağını bir noktaya indireceksiniz, bir düşman sahasını indireceksiniz tırnak içerisinde ve o sahanın niteliklerinin ne olduğunu önceden görmeyip, tecrübe etmeyip askerlerinizi
oraya indirip oradan bir kurtarma operasyonu planladığınız anlaşılıyor. Şimdi 2 tane C-130 uçağı işte o sahaya iniyorlar. İşte medyadaki bilgilere göre oradaki işte çamura saplanıyorlar. Ya da ABD-İran versiyonunda bu uçaklar bir şekilde havadayken vuruluyor ve acil iniş yapmak zorunda kalıyorlar. Sonrasında siz aynı bölgeye 3 tane daha C-130 gönderiyorsunuz. Şimdi bakıldığı zaman ben tabii böyle profesyonel bir askeri uzman değilim ama şimdi gördüğümüz kadarıyla yani hiçbir mantıki şeye oturmuyor bu anlatılanlar bize. Ya şimdi eğer orada 2 tane C-130 çamura saplanmışsa diyelim, o zaman diğer indireceğiniz uçakların da çamura saplanma olasılığı çok büyük olacaktır. Yine orada bir düşman unsurlar varsa eğer ve siz buraya yeniden 3 tane kolayca hedef alınabilecek uçak gönderiyorsanız bu da aynı zamanda tırnak içerisinde bir intihar görevi gibi de algılanabilir. Uranyum operasyonu tam bir fiyaskoya dönüşmüş, kuşatma altındaki Amerikan askerleri öldürülme riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Panik içinde merkeze çağrı yapılmış, yedek uçaklarla hayatta kalan personel zorlukla kaçırılırken belki de içlerinde hayatını kaybeden Amerikan askerleriyle birlikte o devasa uçaklar geride delil bırakmamak için bizzat Amerikan bombalarıyla havaya uçurulmuştu. Ertesi gün İran ordusunun İsfahan semalarında bir Amerikan MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracını daha düşürdüğünü açıklaması ve İran Dışişleri Bakanlığı'nın İsfahan'daki pilot kurtarma operasyonunun zenginleştirilmiş uranyum çalmak için bir aldatma operasyonu olma olasılığı bulunmaktadır şeklindeki resmi beyanı bu iddiaları daha da perçinledi. Ancak dediğimiz gibi bunlar iddia. Amerika'nın kurtarma operasyonunun detaylarını net bilmiyoruz. Sonuç olarak Amerikan ordusunun pilot kurtarma operasyonu her ne kadar pilotlar kurtarılsa da bir fiyaskoya dönüştü. Ghost Murmur gibi kuantum kalp atışı sensörleri kullandığı A-10'ların ve F-15'lerin, HC-130C nakliye uçaklarının can pazarı yaşadığı o Nisan gecesi modern savaş tarihinin en iyi kurtarma operasyonu gibi pazarlandı. Ancak olayların nükleer tesislerin dibinde devasa kargo uçaklarının yakılmasıyla son bulması, tüm bu kahramanlık hikayesinin çok daha büyük, çok daha karanlık ve feci şekilde başarısız olmuş bir nükleer soygunu perdelemek için yazılmış bir senaryo olabileceği gerçeğini de gösteriyor. Bir sonraki envanter videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Belki de içlerinde hayatını kaybeden Amerikan askerleriyle birlikte o devasa uçaklar geride delil bırakmamak için bizzat Amerikan bombalarıyla havaya uçurulmuştu. Aşağıda İranlı milisler düşen silah subayına yaklaşırken A-10 uçağı o efsanevi 30 milimetrelik Avenger topuyla alçak irtifadan tarama ateşiyle düşman konvoyunu anında etkisiz hale getirdi.